açık. Vize alabilmek bu arada diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha kolay. Quizás. Gracias. E-Sim ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Bir faciadan döndük neredeyse. Mihriban Hanım tabii çözdü sorunu. Dolayısıyla şimdi 3 gurbetçi. Manevi desteklerini Tabii manevi desteklerini dışarıda sigara içerek çok güzel. Kesinlikle öyle. Şimdi otobüse bineceğiz. Bileti buradan aldık bu arada. Ve yola devam ediyoruz. Ne kadardı bilet bu arada? 7 euro. 7.45. 8 euro yani. Kredi kartıyla ödedin. Aynen. Böyle bir seçeneğimiz de var ve otobüse biniyoruz. Yola devam ediyoruz. İnanılmaz soğuk. Çok soğuk otobüsün içi. Klimayı kapatmasını söyleyeceğim. Podemos apagar el aire. Klima. Da. Kapattı. İnanılmaz. Çok başarılıyız bak. Evet. Belediye cezası çok iyi. Evet ben de dengeledim yani kesinlikle. Ve Barcelona'da ilk günüm. Otobüsten indim. Az önce No Camp'ın yanından geçtik. Yani sanırım buraya öyle tahmin ediyorum ki 1,5 kilometre mesafede. Şimdi yerleşeceğim. Giriş yapacağım. Hello, hola. I have a reservation. Okay. Do you need passport? Model ismin. Yeah. Yes. Şimdi isim soyisim giriyorum. Şuraya bilgilerimizi giriyoruz. Burada bir hostelde kalıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatak var. Ama düzgün görünüyor. Evet pek çok otelde, pansiyonda olduğu gibi burada kapıyı kartla açıyoruz ve kartla giriyoruz. Kartla girip çıkıyoruz daha doğrusu. Burada lavabolar var. Burası ortak alan, sosyal alan. Şöyle göstereyim. Şurada bir mutfak var. Ne de olsa artık Barcelona'dayım. Değil mi? 4 gece buradayım. Buradan sonra Milano'ya geçeceğim uçakla. Bir gün Milano'da kalacağım. Aynı gün gece Venedik'e geçeceğim. Son günü Venedik'te geçeceğim. Maç akşam olduğu belli. Burada bir kalabalık var kafenin önünde. Gençler burada Barcelona formaları üzerinde. Sabor İstanbul. İsmine bakar mısınız? Sabor İstanbul. Şimdi markete giriyorum. Ne kadar su? 1,5 litre su. Günaydınlar. Barcelona'da bugün 2. günüm. Nereye gidiyorum? Arkadaşlar Barcelona dediğimizde akla gelen en önemli tarihi alanları görmeye gidiyorum. Bunların başında Sagrada Familia geliyor. Bu bir katedral, bir kafe var burada. Mimarı Gaudi. Çok devasa, etkileyici. Do you have green tea? Green tea. Yeah. One green tea, one water. One water. Hot, yeah. No cold. Take away. Sorry? No, here. Yeah. Böyle bir yeşil çay. Torbanın içerisinde. Ve oldukça doğal görüntüsü var. Bu yeşil çay ve suya 4,5 euro ödedim. Gracias my friend. Adios. Ne kadar yolum var bilmiyorum. Do you have americano? One americano. Yeah, americano. Okay. One americano? Yeah, thank you. Big americano? Small. Okay. Bir americano aldım. 1,5 euro. 1,65 hatta. Küçük boy. Thank you. Gracias. Şöyle sanki daha iyi. Ne kadar demiştim? 1,65 euro. Şu ufak boy. Şöyle bir görüntüsü var. Ne kadardı? Buna 2 euro ödedim. Söyleyeyim bu. Yani Türkiye ile karşılaştırdığımızda fiyatlar euro bölgesi olmasına rağmen gayet iyi. Çünkü bu
bizde daha pahalı olabilir, bunu belirteyim yani. İspanya'ya geldiğimizde görmemiz gereken en temel şeylerden, en önemli eserlerden biri işte ünlü İspanyol mimar Gaudi'nin, Antoni Gaudi'nin inşa ettirdiği işte bu mimarı olduğu bu eser, yani Sagrada Familia. Bu bir katedral. Devasa bir görüntüsü var. Şöyle sizi uzaktan görmenizi istiyorum. Ben ortadan çekileyim. Var, birlikte görelim olayları. Oo, inanılmaz. Şu manzaraya bakar mısın? Harika. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Ve ünlü İspanyol mimar Antoni Gaudi'nin o Sagrada Familia'sına geldik. Bu gerçekten de çok büyüleyici, görkemli bir eser. Şöyle baktığımızda devasa bir yapı var. Gerçekten çok etkileyici. 140 yıl oldu. Yani hala inşası devam ediyor. 1882'de başlamıştı. Hangi sebeplerle durdu? 1926'da Gaudi öldü. 1936'da 2. Dünya Savaşı'ndan önce İspanya İç Savaşı yaşandı ve General Franco iktidara geldi. 70'lere kadar onun iktidarını görüyoruz. 2. Dünya Savaşı ile birlikte yine kesintiye uğradı. İspanya 2. Dünya Savaşı'na mihver devletleriyle birlikte girmedi ama onlara destek verdi. Ve savaştan bütün dünya etkilendiği için haliyle İspanya da etkilendi ve hala inşası devam ediyor. Vinçler görüyoruz ama gerçekten inanılmaz. Çok etkileyici. Ben çok etkilendim, bunu belirteyim. Yani buradan ayrılmak bile istemiyorum. Çok görkemli. Bu bir katedral, bunu da belirteyim. İspanya'ya geldiğinizde görmeniz gereken önemli başyapıtlardan biri ve Gaudi'nin en önemli eseri. Gördünüz mü nasıl bir hareket çekti geçen? O da sanırım turist, bilemiyorum, öyle gibi geldi. Ve çan sesini duymak ne kadar güzel. Buradaki İspanyol gençlerinden rica ettim çekimi oraya doğru yürürken. Gracias. Adios. Ve onlara hoşça kalın dedim. Yoluma devam ediyorum. Muhteşem. Gerçekten etkileyici. Tarihi 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Elias Rogent bunun mimarı. Yapıların bu şekilde kabartmalı ya da yukarıya doğru, bakın şurada görebiliyorsunuz. Göğe doğru inşa edilmesinin nedeni gotik mimari, Rönesans'tan etkilenmiş olması. Üniversitenin bahçesindeyim arkadaşlar. Bakın şu sütunlar da bana zaten şöyle megaron, Yunan mimarisindeki megaron yapıları anımsatıyor. Bakın bir Akdeniz ülkesi olduğu nereden belli? Antalya gibi burada da portakal bahçeleri var. Portakal ağaçları var, özür diliyorum. Çok güzel. Burada da bu arada bir çekim yapılıyor. Çekim ne için bilmiyorum. Bunların çoğu eski binalar ya da inşa edilenler de zaten bu dokuyu koruyor. Şuraya bakar mısınız ne kadar güzel. İşte meşhur o İspanyol dar sokakları. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gerçekten harika. İşte bu. Bir küçük mağaza var. Mağazaya gireceğim. Bakın. Camden. Giriyorum. Bakalım ne var. Benim tarzım olan şeyler var aslında. Rock and roll tişörtleri var. Onlara bakacağım. Bakalım ne var diye. Hanımefendi çalışıyor orada. Bunlar erkek herhalde diye tahmin ediyorum. Sorry, it's a man for me. Yeah. Puedes grabar, pero no puedes grabar a la gente. You can make a video, but you don't, Okay. Only. but not the people. Okay. Video çekebilirsin dedi az önce bana ama sadece insanları çekmek, onda haklı. Ben bakıyorum şöyle, gözüme çarpan başka bir şey var mı diye. Güzelmiş bunlar. Az önce şu gözlüğü aldım, gözümdeki gözlüğü. 10 euroya aldım. Güzel bir atmosfer. Ve dalıyorum. Pazara giriyorum. Ama pazara gireceğim ama öncesinde sanırım benim bir dinlenmeye ihtiyacım var. Karidesler, thank you. Karidesler, kalamarlar,
Güzel bir alan. Bakın şöyle gösterelim neler varmış. Evet, meyveler, meyve kokteylleri. Etler. Burada peynir çeşitleri, salam, sosis vesaire. Mesela şu 4 euro. Aslında buranın para birimine göre düşündüğümüzde normal. Bunu belirteyim. Şurada zeytinden oluşan bir tur şey var, kokteyl var. Chicken nuggets. Bakın fiyatlarını da görüyorsunuz. Chicken Kentucky yatıyor. 7 euroya var, 6 euroya bir şey var. Burada 5 euroya bir şey var. Tabii bunların içeriklerini bilmiyorum. Ama tavuk ağırlıklı gördüğüm kadarıyla. Aha! Barcelona'da bir pazardayım. Neler var, neler? Yani o mimari yapı insanı büyülüyor. Cidden anlamda büyülüyor. Bunlar zaten çekimlere yansıyacak. Daha ayın 13'üne kadar buradayım. 12'si diyelim, 12'si geceye kadar buradayım. Burada 1 euroya bir şeyler var ama bunlar tatlı mı? Bakın bunlar Barcelona'nın, İspanya'nın ulusal lezzetleri. Patatesli sanırım. Panada, böceği. 5 euroya ekmek var. Hola. Bakıyorum tatlılar var. Hola. Baklava var. Bizdeki baklavaya benziyor sanırım. Aha baklava. Bizdeki baklava benziyor değil. Burada da var baklava. Deniz ürünleri var. Burada oturup şey içilebilir. Yiyebiliriz ama deniz ürünleri ben şu anda istemiyorum elimde. Ulusal lezzetler, takılar. Burası bir pazar. Mustafa Genius Kebap. Gemüse Kebap. Evet, bir Türk restoranı. Çok hareketli. Bira yanında burada deniz ürünleri. Bakıyorum. Ne yerim burada diye bakıyorum. Burası sanırım belli bir saatten sonra araç trafiğine kapalı oluyor. Işıklar görüyorum. Ya da şu anda geçiyorlar bilmiyorum. İnsanlar da kapatılmış olabilir. Burası La Rambla Caddesi. Bakın. Değil mi? Harika. Kostüm güzel. Barcelona'nın ünlü La Rambla meydanı bu taraf. Şu yoğun ağaçlık alan. Pardon özür dilerim. Şurası. Bu La Rambla Caddesi'ne geldiğinizde caddenin sonunda meydanda Christoph Kolomb anısına yapılan bir heykel göreceksiniz. Bir anıt göreceksiniz. Oldukça büyük, uzun. Yine gotik mimarinin etkisi. Çünkü gotik mimaride de biz görüyoruz yapılar genelde göğe doğru sivri uçlu oluyor. Burada da onu yüceltmek amacıyla, Kolomb'u yüceltmek amacıyla yapılmış bir anıt bu. 19. yüzyılda inşa edildi. Yapıldığında şu düşünüldü. Christoph Kolomb 1492'de coğrafi keşiflerle birlikte, coğrafi keşiflerde çok önemli bir isim bu arada. Amerika'yı keşfettiğinde Christoph Kolomb keşfettikten sonra Barcelona'dan karaya çıktı ve dolayısıyla onun anısına burası yapıldı. Onu onurlandırmak, ondan övgüyle söz edilmesi için. Ki söz ediliyor da. Kolomb'un buradan yaptığı el işaretini görebiliyoruz. Şimdi görmek istediğim yer Katalonya Tarihi Müzesi. Buraya gideceğim. Museu Historia de Catalunya yazıyor. Yani Katalonya Tarihi Müzesi. Tarih öncesi dönemden Roma İmparatorluğu'na, Roma İmparatorluğu'ndan
16. yüzyılda dünyanın en büyük gücü olan İspanyol İmparatorluğu'na, ki bunda 1492'de coğrafi keşiflerle Avrupa'nın ve İspanya'nın zenginleşmesinin de etkisi var. Bu dönemde dahil. Bunun izlerini içeride görebiliyorsunuz. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önce General Franco bu diktatörlük döneminde görüyorsunuz. Çok geniş bir tarihi alan içeride sergilenmiş durumda. Tarihseverler için güzel bir alan diyebilirim. Çünkü Müslümanlar ilk Cebeli Tarık Boğazı'ndan İspanya'ya girmişlerdi fetih yaptıklarında. Emevilerden bahsediyorum. Epey de bir turist var, bunu da belirteyim yani. Çok milletten, farklı milletlerden turist görüyorum burada. Burası yani İspanya etkileşime açık. Vize alabilmek bu arada diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha kolay, bunu da belirteyim. Şu dönemde bizim için vize almak daha da zor. Ama Barcelona için, pardon İspanya için biraz da kolay olduğunu söyleyebilirim. Ki ben de öyle yaptım. Bir dondurma, Barcelona'da bir dondurma dükkanına giriyorum. Bakalım. Pek çok işletmeye, dükkana giriyorum, merak ediyoruz nasıl olduğunu. Sizin gibi ben de merak ediyorum. Ben öğreniyorum. Çekimlerin sayesinde siz de öğreniyorsunuz. Hola. Hola. Bakıyorum ne alabilirim diye. Şurada çikolatalı. Ya. Chocolate. One chocolate. Yeah. And medium. Medium. And and small milk. Arkadaşlar Barcelona'da kafeler gerçekten çok ilgi çekici. Bir kafede oturduğunuzda bir poğaça börek tükettiğinizde sizi rahatsız etmediğini görüyorsunuz. İçeriğindeki salam, sucuk, sosis bunlar sizi rahatsız etmiyor ki ben poğaça börek vesaire Türkiye'de çok tüketmiyorum. Çünkü beni çok rahatsız ediyor. Fakat burada asla böyle bir şey olmadı. Bu çok harika bir şey. Kafelerin otantik görüntüsü yani gotik mimariyle demirindeyse süslenmiş olması, dizayn edilmiş olması da ayrı bir öneme sahip. Dolayısıyla hani bir kafede oturduğumda başka bir kafede daha oturmak istiyorum. Bu çok güzel bir şey. Az önce bu kafede oturuyordum. Çekimde de gördünüz. Kafede otururken ekipmanımı, kameralarımı şarja koydum ve tuvalete gitmek zorundaydım. Yani normalde yanıma alıyorum tuvalete dahi giderken. Bıraktım, hızlıca gittim. Yani 1-2 dakikada döndüm diyebilirim. 1 dakika değil de tabii 2-3 dakika diyelim. 2-3 dakikada döndüm ama döndüğümde bir baktım yanımda 2 hanımefendi beni uyarmaya çalıştılar. Ben başta anlayamadım. Çünkü sanırım biri annesiydi. İspanyolca söyledi, anlamadım. Sonradan adını öğrendiğim Isabel geldi. Ve hani dikkatli ol dedi. Ekipmanını, kameranı, özel eşyalarını oraya bırakıp ayrılma. Yani çalınabileceğinden bahsetti. Ki buraya gelmeden önce de hani az çok bir şekilde biliyordum bunu. Gelen arkadaşım ya da arkadaşlarım, daha doğrusu arkadaşlarım evet böyle bir sorun olduğundan bahsetmişlerdi. Bu uyarıyı başka birinden de aldım. Fakat ekipmanım yanımdayken, sohbet ederken yani. Demek istediğim, evet medeniyetin beşiğine geldik, kesinlikle öyle. Ama İspanya bu çok güzel bir ülke, bunu belirteyim. Harika bir ülke. Gerçekten enerjisine bayıldım, mimarisine bayıldım. Kafeler çok güzel. Sahili, plajları, mavi bayraklı plajları çok güzel. Her şey çok güzel. Ama tabii böyle bir sosyal sorun var. Bu da çok fazla göçmen almasına kaynaklı diye düşünüyorum. Sosyoekonomik düzeyi dediğimizde sadece ekonomik düzey değil, yani sosyal düzey de bunun içerisinde. İnsanların eğitim seviyesi, ekonomik düzeyi muhakkak eğitim seviyelerini etkiliyor. Dolayısıyla bu tür sorunlar, hırsızlıklar ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben de dikkat ediyorum aslında. Ama işte bu çok ani olan bir şeydi. Vesileyle tanışmış olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu hususa dikkat etmek lazım İspanya'da. Her ülkenin artıları, eksileri var. Bu bir ülkeyi kesinlikle kötülemek değil. Şehir yaşantısını sevmiyorum aslında. Ama yapılaşmanın böyle çarpık olmadığını, mimarinin bu kadar güzel olduğunu görünce insan o şehrin içerisinde gezip dolaşmak istiyor. İnsanın yapması gereken şey o kültüre ait şeylerle bütünleşmek, onları görmeye çalışmak. Dolayısıyla ben de mümkün olduğunca onu yapmaya çalışıyorum. Yoksa buraya gelip burada Starbucks'a oturmanın bir anlamı yok. İspanya'da mimari yapılar denildiğinde akla gelen en önemli mimar Gaudí, Antoni Gaudí. Az önce Sagrada Familia'yı size göstermiştim. Şimdi burada da La Pedrera ya da diğer adıyla Mila evi denilen diğer yapıt var.
Bu da 20. yüzyılın başında inşa edildi. 1906 hatırladığım kadarıyla tarihi. Yani Gaudi'nin bir diğer harikası. Ne kadar güzel. Oo, çok güzel. Gracias. Çok güzel. İnanılmaz, inanılmaz. La la, la la, la la. Oo, çok güzel. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás Çok güzel. estás perdiendo el tiempo İnanılmaz, inanılmaz eğlenceli. pensando Söyleyesim var, sözleri bilsem söyleyeceğim vallahi. que más tú quieras. Ama mırıldanabilirim. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo, La la la, la la, siempre me la respondes. la, la Quizás, la, quizás. Gracias. İlginç bir an. Tam burada İspanyol harika keyifli bir an. Eğleniyorlar. Ben de onları çekiyorum. Çok güzel bir an. O anda müzik bitti ama tam zamanında yani. Ama Van güzeldi. Bu etkileyici gotik mimarinin izlerini gördüğümüz sokak beni Barcelona Katedrali'ne götürecek. Oraya doğru. Dünyanın her yerinden turistler var burada. Uzak Doğu'dan, Çin'den, Japonya'dan, Batı'dan, Almanya'dan, Avrupa'nın pek çok yerinden zaten. Rusya'dan ve tabii bizim ülkeden, Türkiye'den. Çok etkileyici. İnanılmaz, inanılmaz. Herkes burada telefonlara sarılmış durumda. Herkesin elinde bir kamera vesaire var. Çok güzel. ¿Quieres una foto? Gerçekten harika. Gerçekten harika. Bunu sevdim. Oo, çok güzel. Çok iyi. Carrière de la Pietat. Şurada yine bu dokuyu yansıtan Orta Çağ'dan kalma o güzel piyanosuyla
müzik yapan beyefendi dinleyebiliriz. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Şu binaların güzelliğine müzikle birlikte denk gelmek ne kadar güzel. Hani bu müziklerin tabii İspanyolca olmasını dilerdim. Daha güzel olurdu ama çok güzel. Tabii şu anki durum dahi çok güzel, çok keyifli yani. Göreceğiz. Bu mimari yapının ne olduğunu bilmiyorum. Yani onu gözden kaçırdım. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Ne olduğunu ben de sizle birlikte orada göreceğim. Çok güzel. Harika bir görüntüsü var. Sağ olsun. Gracias. Gracias. Thank you. Çok sağ olsun. Kamera arkası da işte böyle bir çalışma var. Yalnız olunca onlardan yardım istiyorum. Burada bir müzik şöleni var. Bir katedrale girdim. Çok iyi. Çok güzel. Barcelona'nın şehir merkezinde şehri görmek, tepeden görmek ne kadar güzel. Elbette Barcelona'yı Barcelona yapan değerlerden biri de müzeler. Müzeler, katedraller. Buraya kadar gelip de bunu görmemek hata olur. Dolayısıyla ben de buraya geldim ve katedrallerden birine girdim. Barcelona Katedrali'ne. Ulusal Müze'ye geldim. Barcelona Ulusal Müzesi. No problem. Ayrıca Katalonya, Tarihi Katalonya Müzesi'ne girdim. Gerçekten çok güzel, büyüleyici mimarisi, tarihi. Tarih sevenler için tabii, sevmeyenler için bir şey diyemiyorum. Saat 6, sabahın 6'sı ve İspanya'dan, Barcelona'dan ayrılıyorum. Çok memnun kaldım. Yani hostellerin genelde problemi temizlikle ilgilidir ama burası temiz ve düzenli, bunu belirteyim. Havaalanına buradan hangi otobüs gidiyor onu da söyleyeyim. A1 doğrudan gidiyor ve D40. Dikkat edin, burada bir tane havaalanı var fakat 3 tane terminal var. Buna dikkat etmeniz lazım. Terminaller neye göre sınıflandırılmış? Şirketlere göre sınıflandırılmış. Onu internetten zaten görebilirsiniz. İspanyolca yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Hangi şirket, hangi havayolu firması nereye iniyor ya dikkat etmemiz lazım. Ya da nereden uçaklarını kaldırıyor, buna dikkat etmemiz lazım. Otobüse gidecektim aslında. Sonra metro aklıma geldi. Dolayısıyla ona bineceğim. Milano uçağına bindim arkadaşlar. Saat 11:20. Biraz geç olarak hareket edecek.